Midway'deki son gece çok az uyumuştum. Ertesi sabah güneş doğmuştu ve güvertede kalkış gürültüsü başlamıştı, ben ise uzun süre uyuyakalıp yatmıştım. Sonunda yoldaşımdan ayrıldığımda, Schooner çoktan geçitten atlayarak açık denize çıkıyordu. Kapat tahtasında, resif boyunca devasa bir kırıcı büyük bir gürültüyle parşömen gibi açılıyordu. Arkamda enkaz duman soluyor, sabah havasına kıvrıla kıvrıla yükseliyordu. Çelenkler rüzgar tarafına çoktan uçmuştu. Kabinin çatı penceresinde alevler parıldıyordu ve deniz kuşları lagün kadar geniş bir şaşkınlıkla her yana dağılmıştı. Uzaklaştıkça, uçan Scoot'un yangını daha da yükseldi. Ve çok sonra, Midway adasının tüm izlerini geride bıraktığımızda bile, duman hala ufukta asılı kalıyordu. Uzak bir buharlı gemi gibi. O son kalıntının solmasıyla birlikte, Nora Kırayna bulut ve suyun boş dünyasına bir kez daha girdi. Ve sonraki 11 gün boyunca, gökyüzü çizgisini kıracak olan Oahu'nun kurak dağları bizi bekliyordu. O zamandan bu yana, bu düşünce bana sık sık bir teselli gibi geldi. Uçan Scoot'un belirgin kalıntılarını yok eden o son görüntü. Çoğu zaman tuhaf geldi bana, o ölümcül gemiyi son gördüğüm ve anladığım şeyin, ufukta yükselen bir duman sütunu olması. Benden başka pek çok kişi de bu işin çeşitli aşamalarında aynı görüntüyle yüz yüze gelmişti. Kimini hayal bile edemediği şeylere çeken, kimini ise hayal edilemez korkularla dolduran bir görüntü. Ama bizim dumanımız, o hikayede yükselen son dumandı. Ve uçan Scoot'un sırrı söndürülerek özel bir mülk haline geldi. Şafak vakti ilk ışıkta, Hawaii'nin metropol adasına yaklaştık. Kıyı boyunca, taze bir esinti ve bulutsuz bir gökyüzü altında yolumuza devam ettik. Giderken, kurak dağ yamaçlarını ve çalılıklı kakao palmiyelerini izledik, o biraz hüzünlü takım adaları. Öğleden sonra 4 civarında Waimanalo Point'e döndük, büyük körfezin batı burnu. 20 dakika boyunca tam göz önünde ilerledik, sonra tekrar rüzgar altına yöneldik ve gün ışığının geri kalanını kısıtlı bir şekilde Waimanolo'nun sığınağında geçirdik. Biraz sonra yeniden döndük ve sessizce ilerlemeye başladık. Jim ile birlikte Pearl Limanı'nın ağzına dikkatle yaklaşıyorduk, kaçakçılarla buluşmam böyle ayarlanmıştı. Gece mutlu bir şekilde karanlıktı. Su pürüzsüz. Talimatlara göre güvertede ışık yoktu. Sadece kırmızı bir fener, her iki taraftaki kesimden birkaç metre aşağıda suyun üzerinde titriyordu. Bir gözcü baş tarafındaydı, bir diğeri ise çapraz direklerde ve tüm mürettebat öne doğru yoğunlaşmış, düşman mı dost mu diye arıyordu. Artık girişimimizin en kritik anıydı. Özgürlüğümüzü ve itibarımızı riske atıyorduk. Ve iflas etmiş bir adam için bu kadar küçük bir miktar uğruna, acı içinde yüksek sesle gülebilirdim. Ama parça düzenlenmişti. Sonuna kadar çalmamız gerekiyordu. Bir süre boyunca sadece karanlık dağ silüetini gördük. Ada, burada yerli balıkçıların meşaleleriyle parıldıyordu kıyıda. Tam o cesur ışıklar grubunun ortasında ise Honolulu kasabası kendini denize tanıtıyordu. O an, kıyımızın karşısında kırmızı bir yıldız belirdi. Kararsızca yaklaşır gibiydi. Bu beklenen sinyaldi. Hemen karşı işareti gösterdik, çeyrekten beyaz bir ışık düşürerek, 2 tane daha ve Schooner'i inkontinantal bir şekilde yere yatırdık. Yıldız yavaşça yaklaştı. Kürek sesleri ve insanların konuşmaları suyu aşarak bize ulaştı. Sonra bir ses bizi karşıladı. "O Bay Dodd mu?" "Evet," diye cevap verdim. "Jim Pinkerton orada mı?" "Hayır efendim," diye yanıtladı ses. "Ama onun yerine biri burada." Adı Speedy. "Buradayım, Bay Dodd," diye ekledi Speedy bizzat. "Size mektuplar var." "Tamam," dedim. "Gelin gemiye binin beyler ve postamı göreyim." Yanımızda bir balina botu vardı ve 3 adam gemiye bindi. Eski tanıdığım San Francisco'lu kumarbaz Speedy, biraz kurnaş görünümlü Sharpe adında biri ve büyük, gelişkin, dağınık görünümlü bir adam, adı Fowler'dı. Son ikisi sık sık iş ortaklığı yapıyordu. Sharpe parayı sağlıyor, Fowler ise adalarda oldukça bilinen biri olarak gereken nüfuz, cesaret ve özel etki konusunda devreye giriyordu. Bu iş için son derece gerekli şeylerdi bunlar. İkisi de bu işe keskin bir romantizm duygusuyla yaklaşır gibiydi. Fowler ile aramda erken bir sıcaklık oluştu. Ama o ilk anda yeni tanıdıklarımı yargılamaktan daha önemli şeyler vardı. Speedy mektupları vermeden önce, talihsizliğimizin tam boyutu ortaya çıktı. "Size oldukça kötü haberlerimiz var, Bay Dodd," dedi Fowler. "Firmanız çöktü." "Şimdiden mi?" diye bağırdım.
Pinkerton'un bu kadar uzun süre dayanması zaten mucize sayılıyordu, diye yanıtladı. Enkaz anlaşması sizin için çok büyük bir krediydi. Büyük işler yapıyordunuz ama çok az sermayeyle. Zorlama gelince, gitmeniz kaçınılmazdı. Pinkerton iyi durumda, %7 temettü. Bazı yorumlar yapıldı ama zarar verecek türden değil. Basın sizi kolayca hayal kırıklığına uğrattı. Sanırım Jim'in oradaki ilişkileri sayesinde. Tek sorun şu ki, bu uçan Scout olayı hepsiyle birlikte gazetelere düştü. Honolulu'da herkes tamamen uyanık ve eşyaları ne kadar çabuk içeri alırsak, dolarlar ne kadar çabuk çıkarsa, herkes için o kadar iyi. Beyler, dedim, beni mazur görün. Dostum kaptan burada, size bir bardak şampanya içmek için sabır diler. Ama ben, sıradan sohbet için bile uygun değilim, ta ki bu mektupları okuyana kadar. Biraz çekindiler. Gecikme tehlikesi açıktı. Ama tamamen kontrol edemediğim sıkıntımı görmeleri, iyi niyetlerine güçlü bir şekilde karşılık verdi ve sonunda güvertede yalnız kalmak için izin aldım. Bir fenerin loş ışığında, kaçakçılığın gölgesinde oturarak, aşağıdaki berbat yazışmaları okudum. Sevgili Loudon, diyordu birincisi, bu mektup sana Catamont'tan arkadaşın Speedy tarafından verilecek. Onun parlak karakteri ve sadakati, onu Honolulu'daki amaçlarımız için en iyi adam olarak gösterdi, çünkü oradaki partiler kolay manipüle edilecek türden değil. Billy Fowler adında bir adam var, Billy'yi duymuş olmalısın. Siyasette biraz yeri var ve memurları kolaylıkla atlatıyor. Şehirde benden önce yaşanmış zor zamanlar oldu ama kendimi $1 kadar parlak, John 50. Sullivan gibi güçlü hissediyorum. Mamie burada ve ortağım denizlerin ötesinde, enkazdaki bolluğun içinde hız yaparken, ben sanki Mısır piramitlerini jonglörlük topları gibi havada tutuyormuşum gibi hissediyorum. İçten dualar seni takip etsin, Loudon, ki benim hissettiğim gibi hissedebilesin, sadece ilham verici. Ayaklarım yere değmiyor, biraz yüzüyorum. Mamie tıpkı Musa ve Aaron gibi kollarımı kaldırıyor. Beni at ve araba gibi taşıyor. Rekoru koruyorum. Gerçek ortağın, Pinkerton. İkincisi farklı bir tarzda başlıyordu. Sevgili Loudon, seni bu ciddi duruma nasıl hazırlayayım? Tanrım, seni yere çarpacak. Fiyat gitti. Firmamız saat 12'den çeyrek kala iflas etti. Bradley'nin $200'lık bir faturasıydı bu büyük operasyonları sonlandıran ve 250.000'in üzerinde borç birikmişti. Ah, utanç ve acı. Ve sen sadece 3 hafta geçirmiştin. Loudon, partnerini suçlama. İnsan elleri ve beyni yeterli olsaydı, ben bu işi bir arada tutardım. Ama yavaş yavaş çöktü. Bradley son kişiydi. Ama suçlanan iş yumuşak GITTI. Sorumlulukları veriyorum, gerçekten sanırım hepsi vardı. Çünkü korkaklar bekliyordu ve iddialar Paddy'yi dinlemek için bilet almak kadar hızlı dosyalandı. Varlıklarımız henüz tam olarak netleşmedi ama bugün güvenilir bir temettü getireceğini sanıyorum. Kaza olması gerektiği gibi yarıya gelirse, kahkahayı çevireceğiz. Her zamanki gibi cesaret ve çalışmayla doluyum. Hep senin, Pinkerton. Üçüncüsü daha da değişmişti. Zavallı Loudon, diye başlıyordu. Gece boyunca işlerimizi düzene koymak için çalışıyorum. Genişliğine ve karmaşıklığına inanamıyordun. Douglas B. Longhurst esprili bir şekilde, alıcının işi onun için uygun olabileceğini söyledi. Tanrı korusun, senin gibi hassas, zarif bir ruhun iflas sürecinde bir komisyoner ile yüz yüze gelmesini istemem, bu adamların içindeki tüm tatlılık çoktan silinip gitmiş. Ama basın yorumlarına daha iyi dayanabilirdim. Sık sık aklıma geliyor, Loudon, basın sistemi hakkındaki o meşru eleştirileriniz. Benimle yapılan bir röportaj vardı, en azından söylediklerim ve alaylı yorumlar. Kanınızı kaynatırdı, kelimenin tam anlamıyla insansızdı. Sarı bir köpek için bile bu kadar yazmaz. Mamie sadece tüm felaket boyunca saçını düzelttiği o bir anda irkildi. Uzun süre Paris'te insanların kişisel görünüşüne dokunmak hakkında söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu anladım. Adam dedi ki, ve sonra o sözler burada kesiliyordu. Varlıklarımız üzerinde durmaya dayanamıyorum. Sadece gelmiyorlar. 13 yıldız bile, dileniyor. Enkaz, dokunduğumuz her şeye bir bela attı. Tanrım, açığımızı dolduracak kadar büyük bir enkazla hiç karşılaşmadık. Bu düşünce beni rahatsız ediyor. Sizi azarladığınızda ne kadar nefret ettiğimi biliyorum. O, Loudon, mutsuz ortağına yüklenme.
Ama biliyorum ki bazı kitaplarım oldukça karışık, yolumu her zaman istediğim kadar açık göremiyorum. Beyin yumuşuyor sanki. Ludon, herhangi bir rahatsızlık olursa, doğru olanı yapacağıma güvenebilirsin. Onlara zaten anlatıyordum, işin kontrolünün sende olmadığını, kitapları hiç görmediğini. Ve unutmayın, hepsi meşru iş. Küçülen hassasiyetin bile bu konuda hata bulamazdı. Flame Scout kalabalığın en büyük kumarıydı ve bu senin fikrindi. Mamie, fikir benimki olsaydı sana asla yüzüne bakamayacağını söylüyor. Çok titiz. Sonuncusu resmiyet olmadan başlıyordu. Bu ticari olarak benim sonum. Vazgeçiyorum. Sinirim bitti. Sanırım memnun olmalıyım. Mahkemeyi bitirdik. Nasıl bitirdiğimi bilmiyorum ve hatırlamıyorum. İşe yararsa, kaza yani. Avrupa'ya gideceğiz ve kendi paramızla yaşayacağız. Artık iş yok bende. İnsanlar bana konuşunca titriyorum. Devam ettim, umut ettim, çalıştım ve sürekli kızılın içine sürüklendim. Bir bahçede sırt üstü uzanıp Shakespeare okumak istiyorum. Korkaklık olduğunu sanmıyorum, Ludon. Ben hasta bir adamım. Hayatım boyunca çok çalıştım. Kendimi asla bağışlamadım. Kazandığım her doları beynimle kazandım. Hiçbir zaman kötü bir şey yapmadım, saygın yaşadım ve fakirlere verdim. Hangi tatil hakkı benden daha iyi? Ve bir yıl boyunca böyle bir şey yaşamak istiyorum, doğrudan dışarı. Yapmazsam, burada yerinde yatacağım ve endişeli, beyin sorunlarından öleceğim. Yanlış anlama, öyle. Herhangi bir seçim olursa, alacaklıların haberi olmasın. Moral bozuk olduğunda bana yardım ettin. Şimdi bana yardım et. Aldatma kendini, şimdi bana yardım etmelisin, ya da asla. Mamie'nin daktilosu aşağıda kasabada. Işık hayatımdan tamamen çıktı. Ne yapmak isteyeceğini biliyorum. Teklif ediyorum. Sadece şunu düşün, bu hayat ya da ölüm meselesi. JIMPINKERTON. Not, bizim rakamımız %7 idi. Ah, ne düşüş. Artık tamir edilmez. Sızlanmak istemiyorum. Ama Ludon, yaşamak istiyorum. Artık hırs yok, tek istediğim hayat. Bana tatlı yapacak çok şeyim var. Ben katibim ve böyle birini 40 dakika içinde kovardım, kendi zamanımda. Ama zamanım bitti. Sadece sana tutunabilirim. Başarısız olma. Bir son söz daha vardı. Bir kez daha kendine acıma patlaması ve zavallı bir itiraz. Bir doktorun görüşü ise yeterince umut verici değildi. İkisini de sessizce geçtim. Utancın bu kadar uzun süre gösterildiğini düşündüm, hasta ve sıkıntı potasında eriyip giden bir adamın yarım yamalak erdemlerinin çözülüşü. Ve bu durumun ruhlarım üzerindeki etkisi, zaten yargılanabilirdi. Bitirince ayağa kalktım. Derin bir nefes aldım ve Honolulu'ya sertçe baktım. Bir an dünya bir sona gelmiş gibi durdu, bir sonraki anda ise bağımsız bir enerji dalgasının farkındaydım. Jim'e artık güvenemezdim. Şimdi kendim tutunmalıydım. Kendi düşüncelerimle, kendi kararlarımla. Kelimeyi söylemek kolaydı. İç dünyamda neler yaşandığı ise tarif edilemezdi. Kırık arkadaşıma karşı kadınsı bir acıma duygusuyla boğuldum. Çığlıkları ruhumu üzdü. Onu o zaman ve şimdi gördüm. O zaman yenilmez, şimdi çok alçalmış. Nasıl reddedeceğimi bilmiyordum. Nasıl onaylayacağımı da. Babamın anısı, aynı tarlada lekesiz düşmüş, anıtının görüntüsü uygunsuz bir şekilde yükseliyordu. Yasadan bir korku, soğuk bir hava gibi üflüyordu üzerime. Hayali zincir sesleri, hapishanelerin kapıları, beni farklı bir kararlılığa çağırıyordu. Ve sonra yine, hasta partnerimin yalvarışları müdahale etti. Tereddütle durdum, ama içimde güçlü bir kapasite hissi vardı. Yolumu seçebilseydim, kararlılıkla yürümeliyim. Sonra bir arkadaşımın gemide olduğunu hatırladım. Beyler, dedim, sadece birkaç dakika daha, ama bu dakikaları, üzgünüm ki, sizinsiz geçireceğim. Kaptan Narz ile bir iki kelime konuşmam kaçınılmaz. İki kaçakçı aynı anda ayağa kalktı ve itiraz etti. İş derhal yürütülmeli, yeterince risk almışlardı. Şimdi ya bitirmeli ya da gitmeliler. Seçim sizin beyler, dedim. Ve inanın, hevesle. Henüz sizin için yolun içinde olduğumdan bile emin değilim. Düşünülmesi gereken yüzlerce şey var. Ve size temin ederim ki tabancayla kafa kafaya iş yapma alışkanlığım hiç olmadı. Bunların hepsi çok uygun, Bay Dodd, sizi zorlamak için bir istek yok, inanın, dedi Fowler. Sadece, lütfen pozisyonumuzu göz önünde bulundurun. Gerçekten tehlikeli, şunerinizi Weymanolo'dan gören tek kişiler biz değildik. Bay Fowler, diye yanıtladım, dün doğmadım.
Yanlış olabileceğim bir görüşü ifade etmeme izin veriyor musunuz? Eğer gümrük memurları gelmiş olsaydı, şu an burada olurlardı. Başka bir deyişle, biri peşimizi kolluyor. Ve o kişinin adı Fowler. İkisi de uzun ve yüksek sesle güldü. Bir şişe daha açıldı, kaptan ve ben onları bırakarak güverteye çıktık. Nares'e yazışmayı verdim. Hızlıca gözden geçirdi. Şimdi, kaptan, dedim, bu konuda taze bir zihin istiyorum. Ne anlama geliyor? Yeterince büyük bir metin, diye yanıtladı. Yığını Speedy'ye dayacaksın, ona elinden geldiğince vereceksin ve dilini tutacaksın. Keşke bana göstermeseydin, diye ekledi yorgun bir sesle. Kazadan gelen para ve afyon parası, büyük bir tutara ulaşıyor. Yani ben yaparsam mı? Dedim. Aynen öyle, dedi. Diyelim ki sen yaparsın. Bunun artıları ve eksileri var, diye gözlemledim. Başlangıç olarak San Quentin var, dedi kaptan. Ve diyelim ki hapisten çıkarsın, ağzında kötü bir tat kalır. Rakam büyük bir sorun çıkaracak kadar büyük ama yeterince büyük olmayacak kadar da küçük. Bir adam bu kadar küçük bir iş için kendini 6-0'ın altına satmış olacak. Sonra bir de Speedy var, onu iyi tanıyor musun? Hayır, bilmiyorum, dedim. Tabii ki her şeyi bırakabilirsin, eğer seçersen, diye devam etti kaptan. Ama seçmezse göremiyorum. Ve onunla sonuna kadar bakacaksın, ne kadar zaman geçireceğini bilmiyorsun. Sanırım bu beni yorardı. Tabii ki Bay Pinkerton var, sana iyi bir arkadaş oldu, değil mi? Yanında durdu, seni her türlü tehlikeden korudu. Evet, öyle, diye bağırdım. Sana asla anlatamazdım ona olan borcumu. Bu da bir düşünce, dedi kaptan. Prensip meselesi olarak, bu işe parayla bakmazdım. Hayır, yeterince iyi değil, diyeceğim. Ama prensipler bile arkadaşlara gelince çöküyor. Doğru türden, yani. Bu Pinkerton korkmuş ve hasta gibi görünüyor. Doktor ise sağlık durumunu pek umursamıyor gibi. Ve eğer ölmek için geldiyse. Unutmayın, bu küçük dolandırıcılığın riski tamamen sizin. Bay Pinkerton için gerçekte hiçbir risk yok. Şöyle açıkça sormalısın kendine, arkadaşım Pinkerton Yeni Kudüs tehlikesinde, ben San Quentin tehlikesindeyim. Hangi risk kaçmayı öneriyor? Bu çirkin bir ifade şekli, diye itiraz ettim. Belki de pek adil değil. Doğru ve yanlış da göz önünde bulundurulmalı. Partileri tanımıyorum, diye yanıtladı Nars. Ama bana öyle geliyor ki, afyon kaçakçılığı söz konusu olduğunda, sen zaten doğrudan yürüdün. Öyle yaptım, dedim. Bunu söylemek zorunda kalacağım için çok hasta oluyorum. Yine de, diye devam etti Nars, başını eğerek afyon kaçakçılığı yaptın. Ben de seni dinledim ve kaçıracak başka bir şeyin kalmadığını söyledim. Belki senin partnerin senin kadar katı değil. Belki de ikisi arasında çok az fark görüyor. Daha doğrusunu söyleyemezsin, diye bağırdım. Sanırım hiç görmüyor. Ve bir tane görsem de, nasıl olduğunu asla söyleyemem. Asla yapamayız, dedi kahin Nars. Tamamen bir görüş meselesi. Ama mesele şu ki, arkadaşın bunu nasıl karşılayacak? Bir iyiliği reddederseniz, aynı zamanda yüksek atta binersiniz. Onu hayal kırıklığına uğratır ve parmak eklemlerinden vurursunuz. Olmaz, Bay Dodd. Hiçbir dostluk buna dayanamaz. Arkadaşım kadar iyi olmalısın. Ya da arkadaşım kadar kötü. Ya da onsuz yeni bir anlaşmaya başlamalısın. Görmüyorum, dedim. Jim'i tanımıyorsun. Göreceksin, dedi Nars. Ve şimdi, işte bir nokta daha. Bu para Bay Pinkerton için çok büyük görünüyor. Ona hayat ya da sağlık büyüsü gibi gelebilir. Ama tüm alacaklılar arasında, bunun bir tanesi bile ona minnettarlık borcuyla döneceğini düşünmüyorum. Hiç teşekkür alacağını sanmıyor musun? Sen o enkazın eşeğine çıkma şansı için uzun bir bedel ödedin, gerçekten araştırdın, eve geldin ve belki 10.000 ya da 20.000 istersen, verdin. Bir kısmını kaçakçılıkla itiraf etmen gerekecek. Ve dikkat edin, Billy Fowler'ın adını hiçbir makbuza yapıştıramazsın. Şimdi bu işleme dışarıdan bakın ve ne kadar açık bir gerekçe sunduğunu görün. 10.000 dolarınız tam bir sopa. Ve insanlar şunu düşünecek, bu kadar küstahça bir teklif sunan biri kim olabilir? Hangi şekilde alırsanız alın, Bay Dodd, karakterinizin alt yüzü kalktı. Dikkate alınan bir şey daha az oldu. Sanırım bana inanmayacaksın, dedim, ama bunu olumlu bir rahatlama gibi hissediyorum. O zaman benden farklı olmalısınız, diye karşılık verdi Nars. Ve kendimden bahsederken şunu da söyleyeyim, nasıl durduğumu. Benden sorun yaşamazsın, kendi sorunların var,
Bir arkadaşım ihtiyaç duyduğunda gözlerimi kapatmaya yetecek kadar arkadaşım, tam da bana söylediği yerde. Yine de oldukça tuhaf bir şekilde sıkıntı içindeyim. Sahiplerin, charter partisindeki diğerleriyle birlikte sıralanmak zorunda kalacak. İşte ben, temsilcileri, geminin yanına bakmam gerekiyor. İflas etmiş varlıklarını Bay Speedy'nin şapka kutusunda karaya çıkaran biri. Bu James G. Blaine için uygun olmazdı. Ama bunu senin için yapacağım, Bay Dodd. Ve sadece daha fazlasını yapamadığım için üzgünüm. Teşekkür ederim, kaptan. Kararımı verdim, dedim. Düz gideceğim. R-O-A-T-C-O-E-L-U-M. O eski etiketi bu geceye kadar hiç anlamamıştım. Umarım seni kararlaştıran benim işim değildir, diye sordu kaptan. Bir unsur olduğunu asla inkar etmem, dedim. Umarım korkak değilimdir. Umarım Jim için kendim çarpışabilirim. Ama seni ve Speedy'yi ve başkalarını bu işe sürüklemek söz konusu olduğunda. Jim ölmek zorunda. Ve bir sonu var. Eve geldiğimde onun için çalışmaya çalışacağım ve sanırım başarısız olacağım. Ölümünü izleyeceğim ve kendime tekme atacağım. Ama başka bir şey yok. Bu çizgide savaşacağım. Yanlış olduğunu söylemiyorum, diye yanıtladı Nars. Ve doğru olup olmadığını bildiğimi de söylemiyorum. Zaten bana da yakışır. Ve bak buraya, gitmiş miydi arkadaşlarımızı kenardan göndersen iyi olur. Alacaklıların kaçakçılık riski ve endişesi altında olmaması iyi. Alacaklıları düşünmüyorum, dedim. Ama bu ikiliyi bu kadar uzun tuttuğum için, artık onları kovmaya da hakkım yok. Aslında işlemi sürdürmememin tek sebebi buydu, artık ilgim yoktu. Ama şunu da itiraf edeyim, eğlencesi benim için 50 kat karşılık verdi. Fowler ve Sharpe ikisi de doğaüstü bir keskinlikteydi. Başta bana uygun bir saygı gösterdiler ve iş bitmeden önce bana bakış açıları değişti. Saygı, neredeyse ibadete benziyordu. Bu gurur verici konuma nasıl ulaşmıştım? Sadece gerçeği söyleyerek ve sonuca kayıtsız kalarak. Sanatları gizlemek yerine, etkilenmeden sergilemek. Şüphesiz bunlar iyi diplomasinin temel unsurlarıydı, ama bir lütuf gibi geldi. Çünkü bu işte gerçeği söylemek pek de diplomatik değildi. Sonuca kayıtsızlık ise istemsizdi. Örneğin, sadece 240 kilo uyuşturucu ile kaçakçılarım anlamlı bakışlar paylaştı. Kim diyebilirdi ki, işte çeliğimize layık bir düşman. Ama ben dikkatsizce onların pound başına 20 dolarlık teklifine karşılık 35 dolar teklif ettim ve sonunda şöyle bir yorumla bitirdim. Bütün mesele bana ay ışığı veriyor, beyler. Al ya da bırak ve bardaklarını doldur. Sharp'ın Fowler'ı uyarı bir şekilde dürtmesini görünce tarif edilemez bir memnuniyet hissettim. Fowler ise dudaklarında hazır duran neşeli kabulü yutup zayıfça, hayır, artık şarap yok, lütfen, Bay Dodd, diyebildi. Ve hepsi bu değildi. Mesele pound başına 50 dolarla çözüldüğünde, alacaklılarım için akıllıca bir iş hareketi bu. Arkadaşlarımız balina teknelerine inip uzaklaşırken, sesin durgun su üzerindeki iletimini hesaba katmamışlardı. Ve şu tanıklığı duydum. Derin adam, o Dodd, dedi Sharpe. Bastonlu Fowler tekrarladı. Onun oyununu anlamıyorum ki. Böylece Nora Crane'a tekrar yalnız kaldık. Ve gecenin haberleri, Pinkerton'un ağıtları ve kendi sert kararlarım, geri döndü ve karanlıkta beni kuşattı. Okuduğum her satır, sıcak bir erdem bilinci besliyordu içimde. Ne yazık ki, sadece bir his vardı. Hastalarımı feda ettiğim hissi. Hapishane hücrelerinin korkusu ve aptal bakışların korkusu yüzünden. Ve hiçbir ahlakçı bunu yapmamıştı. Ama korkaklık da öyle bir şekilde ödüllendirdi kendini. Ertesi günün erken güneşinde Şamandıra'yı kapattık. Punch Bowl'un etrafındaki koruluklarda şehrin parıldadığını gördük. Direkler küçük limanda yoğun şekilde toplanmıştı. İyi bir esinti denizle birlikte yükseliyordu ve bizi zaferle geçitten içeri çekti. Kısa süre sonra merdivenlere yakın bir yere ulaştık, modern bir savaş gemisinin o çirkin, boynuzlu silüetiyle karşılaştım. Ama aklım derinlerde, melankolinin karanlığında yüzüyordu. Gerçekten de, elimde çok az zaman vardı. Sharpe ve Fowler bir önceki gece beni büyüklük numarası yapan biri zannederek ayrılmışlardı. Bu neşeli inanç onları sabahın ilk ışığında tekrar gemiye getirdi. Çünkü kim bu kadar az ihtiyacı olan birine yardım teklif etmez ki? İşe ihtiyacım vardı. Hem yardıma hem de dikkat dağıtmaya ihtiyacım vardı. Fowler'ı seviyordum. Nedenini bilmiyorum. Kısacası, onların istediklerini yapmalarına izin verdim. Hiçbir alacaklı müdahale etmeden, günün ilk yarısını Sharp'ın himayesinde geçirdim,
Çay ve İpek Pazarı'nın koşullarını konuştuk. Havaian Hotel'de özel bir dairede onunla öğle yemeği yedim. Şarpe halka açık alanlarda alkol içmeyenlerdendi. Öğleden sonra 4 civarında Fowler'ın eline geçtim. Bu beyefendi beni K.A.S. ve Waikiki plajına götürdü. Ve orada, Honolulu'nun bazı genç kanlarıyla birlikte bir deniz banyosu, sınırsız kokteyller, bir akşam yemeği, hula hula ve geceyi tamamlamak için poker ve çeşitli içkiler. Gece yarısı para kaybetmek, solgun, sarhoş bir gençlikle. Bu bana hep abartılı bir zevk gibi gelmişti. O zamanki ruh halimde ise itiraf ediyorum ki, biraz zevk buldum bile. Paramı ve Fowler'ın şampanyasını eşit bir hevesle bir kenara bırakarak. Ertesi sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandım ve önceki gecenin oldukça hoş rüzgarlarıyla. Genç kanlar, çoğu hala ayık bile değilken, mutfağı ele geçirmişlerdi. Her biri kendi yemeğiyle meşguldü ve kimse komşusunun işini mahvetmekten çekinmiyordu. Sabahın erken saatlerinde birçok yumurtanın kırılacağına ve az omlet yapılacağına inanarak. Bir sürahi süt ve bir ekmek kabuğu keşfedince kendimi korudum. Pazar günüydü, hiçbir iş yapılamazdı. O gece Fowler'ın evinde kutlamalar yeniden yapılacaktı. Sessizce uzaklaştım. Biraz hava ve yalnızlık istiyordum. Ölü kraterin altından denize döndüm. Bir süre yeşil, dikenli ağaçların gölgesinde yürüdüm, evlerle dolu sokaklarda. Yerli yaşamın fotoğraflarını izledim, geniş gözlü, çıplak çocuklar domuzlarla karışmış, bir ağacın altında uyuyan bir genç, yaşlı bir beyefendi gözlükle Hawaii İncil'ini heceliyor. Ve biraz ileride, bir pınarda banyo yapan bir hanımın utanç verici görüntüsü. Evlerin derin gölgesinde gösterişli renkli elbiseler. Oradan sahil boyunca bir yola çıktım. Kumda yürüdüm. Bir yanda parıldayan ve sesli dalgalar, koy sayısız yelkenle canlıydı. Diğer yanda ise dik ve kurak yamaçlar, crater ve mavi gökyüzüne doğru yükseliyordu. Gemi yolculuğundaki tüm dostluklara rağmen, bu yer bana bir şekilde yalnızlık hissettirdi. Aklıma akşam yemeğinde söylenen şeyler geldi. Volkanın derinliklerinde bir mağara, sadece meşalelerin ışığında ziyaret edilen bir yer, bir hazine. Rahiplerin ve savaşçıların kemikleri, görünmez bir ses, gürültülü dağın çatlaklarından denize doğru akan nehir. Düşündüm. Sonra aniden, bungalovlar ve Fowler'lar, parlak ve kalabalık kasaba, yoğun gemiler, hepsi çocuktu. Dün gibiydi. Yüzyıllar boyunca, yerlilerin belirsiz yaşamı, şanları, hırsları, sevinçleri, suçları ve acıları, yuvarlanmıştı. Bir dağ nehri gibi, görünmez ama durmaksız. Kilauea değil, Mısır'ın piramitleri bile bu kadar eski görünmüyordu. Ve kendimi bir saatin yaratığı olarak gördüm. Montana Block'ta Pinkerton ve Dodd'un iflası, genç ortağın vicdanlı sıkıntıları, sonsuzluk ruhu bunlara gülümsedi sanki. Bu felsefi hüzün ruh haline, önceki gecenin aşırılıkları da katkıda bulunmuştu şüphesiz. Erdemden daha fazlası bazen kendi ödüllerine aittir. Ama en azından sıkıntılarımdan büyük ölçüde iyileşmiştim. Soyut mizahımın tadını çıkarırken, bir plaj dönüşü beni bir sinyal istasyonuna yöneltti. Gözetleme evi ve bayrak, bir uçurumun hemen kenarında. Ev yeni, temiz ve çıplaktı, Threads'e doğru bakıyordu. Rüzgar etrafında yüksek fırtınalar vuruyordu, deniz camları acımasızca sallanıyordu, aşağıdaki dalga yarı gürültüye katkıda bulunuyordu. Ve ayağım veranda dar bir yere düştüğünde içeridekiler duymadı. Beklenmedik şekilde 2 kişinin üzerine girdim. Gözcü, gri sakallı, keskin denizci gözlü, yüzünde yalnız yaşamın damgası olan biri. Ve bir ziyaretçi, yaşlı, heybetle taşınan biri. İngiliz savaşçısının akıllıca tropikal giysisi içinde, masada sigara içiyordu. Hoşça karşılandım ve kısa sürede o deniz avukatını eğlenerek dinliyordum. Hayır, eğer İngiliz olarak doğmasaydım, dedi, lanet olsun. Fransız olarak doğmayı tercih ederim. Başka bir ulusun çizmelerini karartmaya layık olduğumu görecekler. Kısa süre sonra iç siyaset konusundaki görüşlerini benzer bir keskinlikle geliştirdi. Ben liberal olmaktan çok kaba bir canavar olmayı tercih ederim, dedi. Pankartlar taşımak falan, domuz daha akıllıdır. Bak, baş mühendis, kendi entlarının yazılı bir pankart taşıdığı söyleniyor, Gladstone'a yaşasın. Aristokrasi ne yapıyor bize kötülük? Bana onsuz iyi bir ülke göster. Devletler değil, ne de bu, yolsuzluk ordusu. Wyandott'ta bir adam tanıdım, iyi bir adamdı o. Bana dedi ki, oraya, kaçmasaydı asla ulaşamazdı.
Şimdi hepimiz İngiliz tebaasıyız burada. Korkarım ki ben bir Amerikalıyım, dedim özür dileyerek. En ufak bir şaşırma gösterdi. Ama kendini toparlayıp bana her zamanki İngiliz iltifatını verdi. Öyle demiyorsun, diye bağırdı. Söz veriyorum, asla tahmin etmezdim. Kimse anlayamaz seni, dedi. Sanki bir tür içki gibi değerlendiriyordu beni. Her zaman yaptığım gibi, bu aşamada teşekkür ettim. Britannia'nın kendi kendine yeterliliğine ve zevkine olan o vahiy, bana hep taze gelirdi. Ve minnettarlığımla o kadar yumuşattım ki, Amerikan yelkenleri hakkında bile övgü eklemeye başladı. Siz önümüzde yelkenlerle, dedi. Bunu temiz bir vicdanla söyleyebilirsin. Teşekkür ederim, diye yanıtladım. Kesinlikle söyleyeceğim. Hızla anlaştık. Fowler'a geri dönmek için ayağa kalktığımda, adam da hemen kalktı ve dönüş için arkadaşlığını teklif etti. Biraz fazla hızlı bir ilgi keşfetmiştim bu yaratıkta, benzersiz, belki bir dodo gibi bir tip. Ama şapkasını çıkardı ve kurdelede şu yazıyı okuyabiliyordum. Bininci Tempest. Diye başladım, vedalaşırken patikaya tırmanırken. Senin gemin Flying Scott'daki adamları aldı, değil mi? Öyle diyebilirsiniz, dedi. Ve kutsanmış iyi bir iş için. Uçan Scout. O Midway adası Tanrı'nın terk ettiği bir yer. Oradan yeni geldim, dedim. Enkazın alıcısıydım. Affedersiniz efendim, diye bağırdı denizci. Beyaz Şuner'in beyefendisi mi? Aynı, dedim. Arkadaşım selam verdi. Sanki şimdi, ilk kez, resmi olarak tanıştık gibi. Tabii ki, diye devam ettim. Tüm hikayeyle oldukça meşgulüm. Keşke bana adamların nasıl kurtarıldığını anlatsaydın. Şöyleydi, dedi. Başvurmamız gereken emirler vardı. Kaçak kalabalıkların ortasındaydık ve mesafemiz neredeyse günün sonunda bitiyordu. Bütün gece yarı hızda buhar kullandık, öğle civarı varmak istiyorduk. Çünkü eski Tootles, affedersiniz efendim, kaptan, gece yerden korkuyordu. Midway çevresindeki akıntılar iğrenç, pis bir şey. Ve bir tanesi bizi de yere düşürecekti. En azından 6 çan civarında, neredeyse kilometrelerce uzaktayken biri bir yelken gördü, tam donanımlı bir birigin direkleri. Onu oldukça hızlı büyüttük. Ada onun arkasındaydı, sert şekilde karaya oturmuş, bilesi üzerinde eğilmiş ve uçuyor, tekne çökmüştü. Resifte kırıldı ve biz iyi bir yere konumlandık, birkaç tekne gönderdik. Ben girmedim, sadece ayağa kalkıp izledim. Ama görünüşe göre hepsi çok korkmuş ve şaşkındı, hangi ucunun üstte olduğunu bile bilmiyordu. Biri sürekli hıçkırıyor ve ellerini sıkıştırıyordu, aylık hemşire gibi bir halle işe alınmış gibi. O Trent'ti, önce gelen. Kanlı bir bezle. Yanındaydım ve onun paramparça olduğunu anlayabiliyordum. Merdivenden inerken nefesi tıkırdıyordu. Evet, korkmuş bir gruptu. Küçük bir suç onlara yetmişti, diyorum. Trent'ten sonra gelen de öyleydi. Gaddedal, diye bağırdım. Ve onun içinde iyi bir isim, diye güldü savaş adamı, muhtemelen bu kelimeyi tanıdık bir yeminle karıştırıyordu. İyi bir isim da, ama onun değildi. O da doğuştan beyefendiydi, efendim, geçmişiyle belli oluyordu. Subaylarımızdan biri onu tanıyordu. Öne çıktı ve şöyle dedi, Ullo, Nori, yaşlı çepi. Diğeri ise yukarı çıkıyordu. Baktığı kadar cesurca. Kan belli olur efendim. Ama adı verildiğinde, o zaman yargı günü gibi beyazlaştı. Bay Sebright'a hayalet gibi baktı, sonra, sana onur sözümü veriyorum, dönüp bayıldı. Onu yatağıma götürün, dedi Bay Sebright. O zavallı yaşlı Nori Cartü, dedi. Ve bu, ne tür bir beyefendiydi bu Bay Cartü? Nefesimi tutarak sordum. Koruma odası görevlisi bana onun en iyi kanlı İngiltere'den olduğunu söyledi, diye cevapladı arkadaşım. Eton ve Irov yetiştirilmiş ve belki bir baronet. Hayır, ama görünüş olarak, diye düzelttim. Senin ya da benim gibi, dedi tavizsiz cevap. Bakacak pek bir şey yok. Onun beyefendi olduğunu anlayamadım. Ama sonra, onu temiz göremedim. Nasıl oldu, diye bağırdım. Ah evet, hatırlıyorum. Frisco'ya kadar hasta değil miydi? Hasta, üzgün ya da bir şey, diye karşılık verdi muhbirim. Ortaya çıktıktan sonra özlem tutmadı pek. Yakın kaldı. Koruma odası görevlisi bana neredeyse hiç yemediğini söyledi. Ve Frisco da sessizce karaya çıkarıldı. Görünüşe göre kardeşi alıp ölmüştü. O da mülkü gibi. Birasını içmek için içeri girmişti. Evdeki yaşlılar paslı olmuş, kimse nereye gittiğini bilmiyordu. İşte burada, Midway'de gemi kazasına uğramış,
Uzun süre açık bir teknede yolculuk etmiş. Gemimize geliyor ve Allah aşkına, burada bir toprak sahibi var. Yarın parlamentoda olabilir. Hiç de az değil, doğal olarak karanlıkta kalması gerekiyor. Sen ve ben de aynı kutuda kalırdık. Sanırım, dedim. Ama diğerlerini daha mı gördün? Kesinlikle, dedi. Gördüğüm kadarıyla kol yok. Orada bir Hardy vardı. Sömürge doğumluydu, paranın gücüyle bir şeyler yaşamıştı. Hardy hakkında hiçbir saçmalık yoktu. Kalkmış, aşağı inmiş ve öyle kabul etmişti. Kulakları doğru yerdeydi. İyi bilgiliydi, Fransızca biliyordu ve Latince sanırım yerli gibi. Hardy'yi seviyordum. Yakışıklı bir çocuktu da. Kaza hakkında çok konuştular mı, diye sordum. Sanırım söylenecek pek bir şey yoktu, diye yanıtladı savaşçı adamım. Hepsi zaten gazetelerdeydi. Hardy eskiden en çok kazanılan paraları üzerinde işlerdi. Bahisçilerle, jokeylerle yaşamıştı. Puglar, oyuncular ve hepsi. Değerli bir alçak grup, diye ekledi akıllıca. Ama buraya kadar demirlemiş. İzin ver, ben ilerleyeceğim. Bir dakika, dedim. Bay Sebright gemide mi? Hayır efendim, bugün karada, dedi denizci. Otele gitmek için bir çanta buldum. Bununla ayrıldık. Bir süre sonra arkadaşım beni geçti. Bir süvariyi küçümseyen kiralık atta. Ben ise tozun içinde kaldım. Dönüp duran düşüncelerimin avı gibi. Çünkü şimdi bu gizemlerin hemen eşiğinde duruyordum. Ya da öyle görünüyordu. Adamın adını biliyordum. Dixon değil. Carthu'ydu. Paranın nereden geldiğini biliyordum. Satışta karşımıza çıkan bu paranın, Carthu'nun bir miras parçası olduğunu. Ve enkaza dair çizimler galerimde, bir fotoğraf daha asılıydı. Belki de serinin en dramatik olanı. O bana büyük okyanusun uzak köşesindeki bir savaş gemisinin güvertesini gösterdi. Subaylar ve denizciler merakla izliyordu. Ve doğuştan bir adam, eğitim almış, bir ticaret hücresinde takma adıyla yelken açmış, şimdi çaresiz tehlikeden kurtarılmış, çıplak sesle öküz gibi yere düşmüş, kendi adıyla. Kendi deneyimimi hatırlamadan edemedim. Batı'nın o telefonu. Üç tarzın kahramanı, Dixon, Gaddedal ya da Carthu, canlı ya da yüklü bir vicdanın sahibi olmalı. Ve bu düşünce bana Flying Scott'da bulunan fotoğrafı hatırlattı. Böyle bir adamın böyle başlangıçlarda ve krizlerde kalabileceğini ve Gaddedal'ın ya da Carthu'nun gizemin ana gönüllüsü olabileceğini düşündüm. Bir şey açıktı. Tempest ulaşılabilirken, hem Sebright'ın hem de doktorun adresi alınabilir. Bu amaçla izin istedim ve Bay Fowler ile birlikte Honolulu'ya döndüm. Günün geri kalanını otelin serin verandalarında boşuna bekleyerek geçirdim. Gece saat 9'da ödüllendirildim. İşte o beyefendi istediğiniz, dedi memur. Tweed giymiş, bastonuyla nazik bir çabayla yürüyen bir adam gördüm. İsminden bir tür Viking ve savaşın genç hükümdarı beklemiştim ve yüz yüze gelmek büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu uygunsuz türle hiç endişelenmemiştim zaten. Sanırım teğmen Sebright'a hitap etme zevkine sahibim, dedim öne çıkarak. Ah evet, diye yanıtladı kahraman. Ama, ben sizi tanımıyorum, değil mi? Lord Foppington gibi tüm dünya adına konuşuyordu sanki. Ama o topallayan lehçeyi çoğaltmaktan nefret ederim. Kendimi tanıtmak amacıyla bu adımı attım, dedim hiç utanmadan. Çünkü küstahlık, belki de bende bulunan tek savaş özelliğim. Ortak bir ilgi alanımız var. Bana çok canlı gelen bir konu. Ve sanırım bir arkadaşa hizmet etmek için en azından hoş bir bilgi verebilirim. Son madde vicdanıma bir uyarı oldu. Bay Carthu'ya hizmet etme gücüm ya da iradem yoktu gerçekten. Ama uçan Scott'un yandığını duymak isterdi eminim. Bilmiyorum, sizi anlamıyorum, diye kekeledi kurbanım. Honolulu'da hiç arkadaşım yok, bilmiyor musunuz? Bahsettiğim arkadaş İngiliz, diye yanıtladım. Bay Carthu, firman enkaz, onu aldığım yerden yeni döndüm. Ve işim size oldukça net, bir iletişimim var, gerçekleştirilmesi şart. Bay Carthu'nun adresini sizden almak zorundayım. İlginç olma umudumu ne kadar çabuk yitirebildiğimi görün. Ama o da benim ısrarımdan açıkça rahatsızdı. İstenmeyen bir tanıdık gibi görünmek istediğini anladım, utangaç, sıkıcı, kibirli bir hayvan gibi. Savunmasız ve röportajımızı sonlandırmak için her şeye razı olacağına karar verdi. Bir an sonra kaçmış, ayrılmış, bana bir kağıt uzatmıştı. Zafer, savaş alanında ve düşmanın bagajı meslekte kalıyor diye haykırabilirdim. Aslında, çatışma sırasında moralim Bay Sebright'ınkilerle yarışıyordu. Yeni çatışmalara karşı koyamadım. O eski İngiliz donanmasının silahları benim için eskiden beri yenilmez bir şeydi.
Ve tüm düşüncelerimden vazgeçmek, doktora, gelecekte deneyimli bir adamı temkinli bir mesafeden selamlamak. Gemiye binerken güzel düşmanımla yeniden karşılaştım. Ve o beni öyle iğrenç derecede kuru bir takdirle onurlandırdı ki sabırsızlığım taştı ve Nelson'ın taktiklerini hatırlayarak ne selamı aldım ne de geri verdim. Şaşkınlığımı değerlendirin, yarım saat sonra Tempest'ten bir davet notu aldım. Sayın efendim, diye başlıyordu. Hepimiz Flying Squid'un enkazına doğal olarak çok ilgi duyuyoruz. Sizinle tanışma zevkine sahip olduğumda, gemide sizinle yemek yeme genel dileğimizi ifade etmeliyim. Bu gece sizi görmekten büyük mutluluk duyarız. Ya da başka bir şekilde meşgulseniz, yarın öğle yemeğine. Not saatleri ve belge sonunda, J. Las Celeste Bright, diye bitiyordu. İnkar edilemez bir saygı ifadesiyle. Hayır, Bay Las Celeste Bright, diye düşündüm. Siz değilsiniz ama, başkasına ait olduğunu düşünmeye başladım. Macerandan bahsettin, patladın, emirlerinizi aldım, bu not dikte edilmiştir. Ve beni gemiye davet ediyorlar. Adamlarla konuşmak için değil, Kartü hakkında birinin incelemesine maruz kalmak için. Ve ikinci bir bahse girerim. Tüm bunlar adresini verebileceğinizden kaynaklanıyor. Göreve cevap vermeyi geciktirmeden, en erken fırsat için seçim yaptım. Ve belirlenen saatte, biraz karanlık görünümlü bir mürettebat beni fırtınanın silahları altına götürdü. Koruma odası beni görmekten memnun görünüyordu. Sebright'ın kardeş subayları, kendisinin aksine, gemi yolculuğuma çocukça bir ilgi gösterdi. Uçan Scout hakkında çok şey konuştuk, nasıl kaybolduğunu, nasıl bulduğumu, havayı, demirleme yerini ve Midway çevresindeki akıntıları. Kartü utanmadan birden fazla kez anıldı. Bir yan keşünerinde ölen merhum bir Aberdeen kontu vakası olarak sunuldu. Adam hakkında bana az şey söyledilendi. Sadece onun tanınmasına ilgi ve uzun süren sağlık sorunlarına acıma. Konu böyle olmak zorundaydı. Memurların gizlenmek için hiçbir şeyleri yoktu. Şimdiye kadar her şey doğal görünüyordu. Ama doktor beni rahatsız etti. Bu uzun, sert, sıradan bir adam, 50'li yaşlarının yanlış tarafında, zaten gri, huzursuz bir ağız ve kasık kaşlar. Nadiren konuşurdu ama söylediğinde neşeyle. Büyük, titreyen, sessiz kahkahası bulaşıcıydı. Koruma odasının mükemmel saygısını hemen kavrayabildim ve onun beni gizlice gözlemlediğinden emindim. Kesin iltifat karşılık verdi. Eğer Kartü hastalık numarası yapmış mıydı ve her şey o yöne işaret ediyordu, işte her şeyi bilen adam buradaydı. Ya da en azından çok şey biliyordu. Güçlü, sağlam yüzü giderek tam bilgisine ikna olmuştum. O ağız değildi, o gözler değildi, cehaletle hareket eden ya da rastgele yönlendirilebilen birinin. Ama kötü niyetli kişiler için hassas bir adamın yüzü de değildi. Biraz Brutus dokunuşu bile vardı ve bir hakim sertliği. Kısacası, teorilerimde verilen rol için son karakter gibiydi. Ve hayranlık ile merak zihnimde mücadele ediyordu. Öğle yemeği bitmişti ve sigara içme odasına geçmeyi önerdiler. Ani bir dürtüyle, gemilerimi yaktım. Doktora danışmak istediğimi söyledim. Vücudumda hiçbir sorun yok, Doktor Urquhart, dedim, yalnız kaldığımız anda. Mırıldandı, ağzı çalıştı. Gri gözleriyle bana sabit bir şekilde baktı, ama kararlı bir şekilde sustu. Seninle uçan Scout ve Bay Kartü hakkında konuşmak istiyorum, dedim. Hadi, bunu beklemiş olmalısın. Eminim hepsini biliyorsun. Ve ben de çok şey bildiğini tahmin ediyorum. Nasıl duruyoruz birbirimize karşı ve Bay Kartü'ye karşı nasıl duracağım? Sizi tam anlamıyorum, diye yanıtladı bir duraksamadan sonra. Ve sonra bir diğerinden sonra. İşte bahsettiğim ruh, Bay Dodd. Sorgularımın ruhu mu? Diye sordum. Başını salladı. Sanırım ters amaçtayız, dedim. Ruh tam da aradığım şey. Flying Squid'u bir anlık satte aldım. Bay Kartü tarafından bir ajan aracılığıyla yıkılan bir figür. Ve şimdi buradayım, sonuç olarak iflas etmiş. Ama enkazda şans bulmadıysam, kötü niyetli davranış kanıtları buldum. Konumumu düşünün, bu adam yüzünden mahvoldum, onu hiç görmedim. Belki intikam ya da telafi istiyorum. Ve şantaj imkanım olduğunu kabul edeceğinizi sanıyorum. Bu meydan okumaya cevap vermek için hiçbir işaret yapmadı. O zaman anlamıyor musunuz? Diye devam ettim, bir sırrı olan birine gelip dürüstçe ve açıkça sormanın ruhunu. Bay Kartü'ye karşı nasıl duruyorum? Daha açık olmanızı istiyorum, dedi. Bana pek yardım etmiyorsunuz, diye karşılık verdim. Ama şunu anlayabiliyorum. Vicdanım çok hassas değil,
Yine de bir vicdanım var. Bazı türde kötülüklerden özel bilgim yok ve itiraz etmem. Bay Cartier'dan bir avantajdan kesinlikle vazgeçecek biri değilim. Ama zulme karşı bir zevkim var. Ve inanmanızı istiyorum ki, talihsizlere sorun çıkaracak türden biri değilim. Evet, sanırım anlıyorum, dedi. Diyelim ki geçeyim. Sözümü veriyorum, ne olursa olsun, bahaneler vardı. Harika bahaneler. Çok iyi miydi diyebilirim. Benim için bir ağırlığı olur, doktor, diye yanıtladım. Daha ileri gidebilirim, diye devam etti. Diyelim ki orada, ya da orada bulunmuştunuz. Belirli bir olay gerçekleştikten sonra, ciddi bir soru, biz ne yapmış olabilirdik? Hatta kendimizde ne yapabilirdik diye soru sorabilirdik. Ya da beni al, açıkça söyleyeceğim ve gerçeklere sahip olduğumu kabul ediyorum. Bu bilgiyle nasıl hareket ettiğimi tahmin ediyorsunuz. Karakterden yargılamanızı rica edebilirim eylemim için, o bilginin doğası hakkında bir şeyler var ki, henüz sizinle paylaşmak için bir unvanım yok. Doktor Urquhart'ın konuşmasındaki sağlam inanç ve yargı vurgusunu aktaramıyorum. Duymayanlara, sanki beni enigmalarla besledi. Kendime ise, sanki bir ders ve bir iltifat. Teşekkür ederim, dedim. Söyleyebildiğiniz kadar söylediniz sanırım. Ve sormaya hakkım olmadığı kadar fazlasını. Bunu bir güven işareti olarak alıyorum ve hak etmeye çalışacağım. Umarım sizi bir arkadaş olarak görmeme izin verirsiniz. Teklif ettiğim dostluktan kaçındı ve açık bir şekilde yeniden katılma teklifini verdi. Ama bir an sonra bu küçümsemeyi hafifletmeyi başardı. Sigara odasına girerken omzuma nazikçe elini koydu. Bay Dodd'a az önce bir bardak Madeira reçete ettim, dedi. Bir daha karşılaşmadım. Ama kendini çok net yazdı zihnime, hala onu görür gibiyim. Ve gerçekten de hatırlamak için sebebim vardı. Bir şey yapmak zaten zordu. Uçan Scoot'un koşullarına uygun bir teori. Ama en az bir baş oyuncu haklı olmak ve saygısını korumak zorundaydı. Doktor Urquhart gibi bir adamın acıması beni tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Burada, en azından, keşiflerimin sonu gelmişti. Daha fazla öğrenmedim, ta ki hepsini öğrenene kadar. Ve okuyucu kanıtı tam olarak bilmiş. Benden daha zeki mi? Neydi? Yoksa benim gibi, o da mı bırakıyor? Neredeyse kelimenin tam anlamıyla ve şehir dönüşte benden güzel bir intikam aldı. Daha şık bir kılık takmamıştı üstüne. Güneş parlıyor, hava canlıydı. İnsanların düğmelerinde çiçekler, yüzlerinde gülümsemeler vardı. Ve Jim'in iş yerine doğru ilerlerken, içimde kaygılar karanlıkta yüzüyor, kendimi çevredeki neşenin üzerinde bir leke gibi görüyordum. Hedefim, kötü ve sallantı bir binada bir yan sokaktaydı. Buharlı baskı şirketi, ön kısmında yazıyordu. Ve daha taze karakterlerle, yakın zamana ait olduğunu düşündüren şekilde, sadece beyaz işçiler. Ofiste, tozlu bir kalemde, Jim yalnız bir masanın önünde oturuyordu. Berbat bir değişim, kıyafet, beden ve duruş açısından. Hasta ve hantal görünüyordu. Bir zamanlar günün işine atlayan adam, şimdi bir hesap sütununa bakıyor, boş boş kalem çiğniyordu. Arada derin bir iç çekiş. Verimsizlik ve dikkatsizlik tablosu. Acı verici bir hayalin derinlerine gömülmüştü. Ne beni gördü ne duydu. Ayağa kalktım ve onu gözlemlenmeden izledim. Aniden kendimle hesaplaştım. Neredeyse tahmin ettiğim gibi, ayağa kalkıp kendime tekme attım. İşte eve döndüm, onurum korundu. Ama arkadaşım orada, dinlenme yok, emzirme yok, cömert beslenme yok. Ve Falstaff ile kendime sordum. O kelimede ne var, onur? Bu onur nedir? Ve tıpkı Falstaff gibi, kendime bunun hava olduğunu söyledim. Jim, dedim. Loudon, diye nefesini tuttu. Sandalyesinden fırladı, titreyerek ayağa kalktı. Bir sonraki anda bariyerin üzerindeyken el ele tutuştuk. Zavallı yaşlı adamım, dedim. Şükürler olsun, sonunda eve geldin, diye yutkundu ve omzumu okşamaya devam etti. Sana iyi bir haberim yok, Jim. Geldin, istediğim iyi haber bu, dedi. Ah, seni ne kadar özledim Loudon. Bana yazdıklarını yapamadım, dedim sesimi alçaltarak. Alacaklıların her şeyi var, yapamadım. Diye karşılık verdi Jim. Yazıldığında deli olmuştum. Eğer yapmış olsaydık, Mamie'nin yüzüne asla bakamazdık. Ah, Loudon, ne kadın. Hayat hakkında bir şeyler bildiğinizi sanıyorsunuz. Ama asla her şeyi bilmiyorsunuz. Bu kadının iyiliği, bu bir keşif. Bunu duymayı umuyordum Jim, dedim. Ve uçan Scoot bir sahtekarlıktı, diye devam etti. Mektubunu tam anlamadım ama anladım.
Dolandırıcılık bunun hafif bir terimidir, dedim. Alacaklılar ne kadar aptal olduğumuza asla inanmayacak. Ve bu bana hatırlattı, diye devam ettim geçişten sevinçle. İflas nasıl oldu? Bundan kurtulduğun için şanslıydın, diye yanıtladı Jim elini sallayarak. Belgeleri görmediğin için şanslıydın. The Occidental beni beyninde su olan 5. sınıf bir Curbstone brokeri olarak nitelendirdi. Longhurst ile aynı çayıra girmiş bir ağaç kurbağası olduğunu söyledi ve kendimi patlatana kadar şişinmişim. Bir adam için zordu, balayı yolculuğunda böyle yazılar görmek. Görünüşüm, giysilerin ve terleme şeklim hakkında söyledikleri de öyle. Ama kendimi uçan Scoot ile hazırladım. Tam olarak nasıl anlaşıldı? O hikayeyi hiç kavrayamıyorum gibi, Ludon. Şeytan senin yok, diye düşündüm kendi kendime. Ve sonra yüksek sesle, görüyorsun, ikimiz de şansımız olmadı. Ben mevcut giderleri karşılamaktan fazlasını yapamadım. Ve hemen şoka düştün. Bu kadar erken nasıl gitmeye geldin? Peki, tüm bunları konuşmamız gerekecek, dedi Jim ani bir başlangıçla. Kitaplarıma gitmem gerekiyor. Ve sanırım hemen Mamiye'ye çıkman iyi olur. Speedy'nin evinde. Seni bekliyor sabırsızlıkla. Sana favori kardeşinin ışığında bakıyor, Ludon. Her türlü plan memnuniyetle karşılandı ve bu da bana açıklamanın saatini erteleme imkanı verdi. Konudan kaçınmak için nefes almam gerekiyordu. Bush Street'e doğru hızla ilerledim. Bayan Speedy, eşinin dönüşüne zaten seviniyordu ve beni alkışlarla karşıladı. Ve çok güzel, Bay Dodd, sevgilim, nazikçe söyledi. Ve Onaygur yerlilerin sana izin vermesi bir mucize, öyle bakışlarla baktılar. Speedy'den şüphelerim var, diye ekledi düzenbazcasına. Speedy'ye lekesiz bir karakter verdim. Biriniz asla diğerine girmez, dedi gülerek ve beni çıplak bir odaya götürdü. Mamie içeride daktilo çalışıyordu. Onun samimiyetli selamından etkilendim. En güzeliyle bana 2 elini verdi. Bir sandalye getirdi. Ve bir dolaptan en sevdiğim tütün kutusunu ve özel sigara kağıtlarımı çıkardı. İşte, diye bağırdı. Bakın, Bay Ludon, hepimiz sizin için hazırlanmış. Eşyalar tam da siz yola çıktığınız gün satın alındı. Hep bana hoş bir karşılama yapmak istediğini hayal etmiştim. Ama bu samimiyetin coşkusu beni etkiledi. Kaptan Nars bir nezaketle, meşgullerinden bir an çalarak Mamiye'yi ziyaret etmiş ve ona yeteneklerimin cömert bir resmini çizmişti, enkazdaki maceralarımdan bahsetmişti. Bu röportajdan tek kelime etmemeye dikkat etmiş, ta ki beni kendi maceralarımı anlatmaya yönlendirene kadar. Ah, Kaptan Nars daha iyiydi, diye bağırdı bitirince. Senin anlatımından sadece bir yeni şey öğrendim, sen mütevazi ve cesursun. Faydası yok, dedi Mamie. Bir kahraman tanıyorum. Ve bütün gün sıradan bir işçi gibi ellerinle çalıştığını duyduğumda, kanıyordu, tırnakların kırılmıştı. Ve kaptana fırtınada nasıl söyledin, kendisi de korktuğunda ve o korkunç isyan tehlikesinde. Ve hepsinin kısmen Jim ve benim için yapıldığını duyunca. Asla söyleyemeyeceğimizi hissediyorduk sana nasıl hayran kaldığımızı ve teşekkür ettiğimizi. Mamie, diye bağırdım, teşekkür demekten bahsetme. Bu arkadaşlar arasında kullanılacak bir kelime değil. Jim ve ben birlikte çok başarılı olduk. Şimdi birlikte fakir olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hepsi bu. Sıradaki şey, bir durum bulmam ve seni ve Jim'i uzun bir tatile göndermem. Jim'in buna ihtiyacı var. Jim senin paranı alamaz, Bay Ludon, dedi Mamie. Jim, diye bağırdım. Yapmak zorunda. Onun ayakkabısını almadın mı? Kısa süre sonra Jim bizzat geldi. Henüz paspas işini bitirmeden kaşını alıp bana lanetli konuyla bakıyordu. Şimdi, Ludon, dedi, işte hepimiz birlikteyiz. Günün işi bitti, önümüzde akşam var. Sadece tüm hikayeyle başla. Önce iş hakkında bir kelime, dedim dudaklarımdan konuşarak. Ve o sırada beynimin özel bir köşesinde, hikayemin makul bir düzenlemesini 1000. kez arıyordum. İflas konusunda nasıl durduğumuzu anlamak istiyorum. Ah, bu eski bir tarih, diye bağırdı Jim. %7 ödedik ve başardık, bir mucize bu. Alıcı, yetkilinin adını duyunca bir spazm sardı ve kesti. Ama her şey geçmişte ve bitti. Ben kazayla ilgili gerçeklere ulaşmak istiyorum. Bunu anlayamıyorum gibi görünüyor, altında bir şey varmış gibi. Sana söylüyorum, gemide sadece eski odun ve demir vardı, dedim. Göreceksin, dedi Jim. Bir dahaki sefere kendim giderim. Mamiye'yi de götürürüm. Longhurst bana bir şoner bulur. Onu arayana kadar bekle. Ama onu arayamazsın, diye bağırdım.
Yandı, yandı, diye bağırdı Amy. Şimdiye kadar beni dinlemek için sakin bir kapasitede oturmuştu, elleri kucağında katlı. Kayda değer bir duraklama. Affedersiniz, Ludon, diye başladı Jim sonunda. Ama neden onu yaktın? Bu Nares'in fikriydi, dedim. Bu kesinlikle en garip durum, gözlemledi Amy. Söylemeliyim ki, Ludon, bu biraz beklenmedik görünüyor, diye ekledi Jim. Biraz çılgınca bile. Ne yaptın? Nars ne kazanmayı bekledi onu yakarak? Bilmiyorum. Önemli görünmüyordu. Her şeyimizi almıştık zaten, dedim. İşte tam da mesele bu, diye bağırdı Jim. Açıkça belli ki almamıştın. Seni bu kadar emin yapan neydi, diye sordu Amy. Sana nasıl söyleyebilirim, diye bağırdım. Her şeyi yaşadık. EMINDIK. Söyleyebileceğim tek şey bu. Sanırım sen ve Nars, diye karşılık verdi Amy, anlamlı bir sesle. Jim aceleyle araya girdi. Tam anlayamadığım şey, Ludon, tuhaflıkları takdir etmediğini düşünüyorum, dedi. Sana da bana olduğu kadar etkilemedi gibi. Neden böyle devam edelim, diye bağırdı Amy aniden ayağa kalkarak. Bay Dodd bize ne düşündüğünü ne de ne bildiğini anlatmıyor. Amy, diye bağırdı Jim. Onun duyguları için endişelenmene gerek yok, James. O senin için endişelenmiyordu, diye karşılık verdi. İnkar etmeye cesaret edemez. Ve bu, onun çekingen davrandığı ilk sefer değil. O adam kaçtığında adresi bildiğini hatırlamıyor musun? Sana o ana kadar söylememişti. Jim yalvaran bir şekilde bana döndü. Hepimiz ayağa kalkmıştık. Ludon, dedi, bak. Amy biraz şık oluyor ve şunu söylemeliyim ki, sadece bir tür gölge bahane. Çünkü bu gerçekten şaşırtıcı, hatta benim için bile, Ludon, eğitimli iş zekamla. Allah aşkına, açıkla. Bu bana hak etti, dedim. Seni karanlıkta tutmaya çalışmamalıydım. İlk başta söylemeli ve gizlilik taahhüdüne girdiğimi belirtmeliydim. İlk başta güvenmeni istemeliyim sana. Şimdi yapabileceğim tek şey bu, hikayenin daha fazlası var ama dilim bağlı. Onur sözümü verdim. Bana güven ve beni affetmeye çalış. Sanırım çok aptalım, Bay Dodd, diye başladı Amy, korkutucu bir tatlılıkla. Ama bu yolculuğa benim kocamın temsilcisi olarak ve kocamın parasıyla gitmediniz mi? Şimdi bize yemin ettiğinizi söylüyorsunuz. Ama önce James'e yemin etmeniz gerekirdi. Bunun bizi ilgilendirmediğini söylüyorsunuz. Biz fakir insanlarız. Kocam hasta. Ve paramızı nasıl kaybettiğimizi anlamak bizi çok endişelendiriyor. Temsilcimizin bize hiçbir şey olmadan geri dönmesi. Sizi güvenmemizi istiyorsunuz. Anlamıyor gibisiniz. Kendimize sorduğumuz soru şu, size çok fazla mı güvendik? Bana güvenmeni istemiyorum, diye yanıtladım. Jim'e soruyorum. Beni tanıyor. James ile istediğini yapabileceğini sanıyorsun, dedi Amy. Onun sevgisine güveniyorsun, değil mi? Ve beni, sanırım hiç düşünmedin. Ama belki de senin için talihsiz bir günde evlendiği. Çünkü en azından ben kör değilim. Mürettebat kaçar, gemi büyük paraya satılır. O adamın adresini biliyorsun ve saklıyorsun. Aradığınız şeyi bulamazsınız ama gemiyi yakıyorsunuz. Ve şimdi, açıklama istediğimizde, gizlilik taahhüdüne girdiniz. Ama ben öyle bir şeye söz vermedim. Sessizce durup hastalarımı ve küçümseyici arkadaşı tarafından ihanete uğramış, mahvolmuş kocamı izlemeyeceğim. Sana bir kez olsun gerçeği söyleyeceğim, Bay Dodd. Durdu, nefes aldı. Satın alınıp satıldınız. Amy, diye bağırdı Jim, artık buna doluyorsun. Sen çarpıcısın. Sadece bana zarar veriyorsun. Bilmiyorsun, anlayamazsın bu şeyleri. Bugün, Ludon olmasaydı, yüzüne bakamıyordum. Dürüstlüğümü kurtardı. Bu konuşmaları daha önce çok duydum, diye yanıtladı. Sen tatlı kalpli bir aptalsın ve seni bunun için seviyorum. Ama ben berrak kafalı bir kadınım. Gözlerim açık ve bu adamın ikiyüzlülüğünü görüyorum. Bugün buraya gelip bir şey yapacakmış gibi davranmadı mı? Bizimle zor kazandığı maaşını paylaşacakmış gibi, numara yaptı. Bu beni çok sinirlendiriyor. Maaşı, kendi payından maaşlar. Bu senin çok az paran olurdu, payında uçan Skudunki olurdu. Sen onun için çalışıp uğraştın, o ise Paris sokaklarında dilenci. Ama hayırseverliğinizi istemiyoruz. Teşekkürler Tanrım, kendi kocam için çalışabilirim. Bir mülk vermiş olmanın ne demek olduğunu görün. Yalvarırken onu kaldırmanıza izin verirdi. Ayağa kalkıp bakacak, ayakkabılarını söğütmenize izin veriyor ve sizi küçümseyecek. Hep James'ime alaycı bakıyordunuz. Hep ona tepeden baktınız, kalbini biliyorsunuz. Jim'e döndü.
Ve şimdi o zengin, diye başladı ve sonra tekrar üstüme saldı. Senin için zenginsiniz. Bunu inkar etmeye cesaret ederim. Yüzüme bakıp zengin olduğunu söylemeye çalış. Bizim paramızla zengin. Kocamın parasıyla zengin. Tanrı bilir ne kadar yüksekliğe ulaşmış olabilirdi. Ama o ana kadar, kendi kelimeler fırtınasında dönüp kalmıştı. Kalp hastalığı, siyah depresyon, saldırganıma karşı hain bir sempati, Jim'e ifadesiz bir acıma, ruhumu alt üst etti. Kaçış gibiydi tek çare. Jim'e özel bir işaret yaptım, izin ister gibi. Ve o eşit olmayan alandan süzüldüm. Sokağın biraz aşağısındaydım ki bir ses beni durdurdu. Birinin koşması, Jim'in beni adımla çağırması. Uzun zamandır beklediği bir mektupla peşimden gelmişti. Bir rüyada aldım. Bu tam bir şeytan işiydi, dedim. Mamiye'yi çok düşünme, diye yalvardı. Öyle hareket ediyor. Bu onun yüksek tonlu sadakati. Ve tabii ki hepsi doğru. Senin parlak karakterini biliyorum. Ama bir şekilde öpüşmedin doğruluğu vermek için, Ludon. Herkes, ciddiyim, kötü niyet. Ne demek istediğini boş ver, zavallı Jim, dedim. O cesur küçük bir kadın ve sadık bir eş. Onu muhteşem buldum. Hikaye şeytan kadar şüpheliydi. Onu ya da seni asla küçümsemeyeceğim. Geçip gidecek. Geçmeli, dedi. Asla olamaz, diye karşılık verdim iç çekerek. Ve deneme başarmak. İsim verme, yeminle olmadıkça. Ve eve git, yanına git hemen. Hoşça kal, en iyi dostlarım. Hoşça kal, Tanrı sizi korusun. Bir daha asla karşılaşmayacağız. Ey Ludon, böyle sözleri söyleyecek kadar yaşasak da, diye bağırdı. Hayata dair hiçbir görüşüm yoktu. Sadece ara sıra intihar etme dürtüsü, ya da sarhoş olmak için yarı bilinçli bir yürüyüş. Yasın hafif baş dönmesinde sokakta sürükleniyordum. Cebimde para vardı. Benim mi yoksa alacaklılarımın mı olduğunu bilemiyordum. Umursamıyordum da. Yolumda yatan Poodle Dog lokantasıyla mekanik olarak içeri girdim ve bir masa aldım. Bir garson bana eşlik etti. Sanırım siparişlerimi verdim. Çünkü biraz sonra aniden bilinç geri döndüğünde yemeye başlıyordum. Dirseğimin dibinde beyaz örtü vardı. Mektup, bir memurun eliyle yazılmış, üzerinde İngiliz pulu ve Edinburgh posta damgası. Bir kase bulyon ve bir kadeh şarap, beynimdeki o kapalı perdelerin ardından bir kıpırtı uyandırdı. Merak. Bir sonraki yemeği beklerken açıp o belirleyici belgeyi okumaya başladım. Bana hüzünlü bir görev veriliyor, mükemmel büyük babanız Bay Alexander Ludon'un, 17. tarihte hayata gözlerini yumduğunu bildirmek. Pazar günü her zamanki gibi öğle vakti kiliseye gitti. Eve dönerken Princes Street'in köşesinde, mevsimsel doğu rüzgarlarımızda, eski bir dostla konuşmak için durdu. Aynı akşam akut bronşit kendini gösterdi. İlk günden ölümcül bir sonuç öngörmüştü. Ve yaşlı beyefendi bunun hakkında hiçbir yanılsamaya sahip değildi. Bana defalarca, artık kendisiyle bittiğini, temin etti. Ve zamanı da var, diye bir keresinde, kendine mahsus bir sertlikle ekledi. Ölümün yaklaşmasıyla ilgili en az değişen şeydi o, sadece eminim ki duygularına çok minnettar olurum. Daha da fazla düşünüyor ve konuşur gibiydi kendinden nazik bir şekilde. Sana, Jani'nin yeğeni, diyerek hitap ediyor, güçlü saygı ifadeleri kullanıyordu. Hoşlandığım tek kişi oydu, Hale Jingbeng ifadelerinden biriydi. Ve bunu bilmekten memnun olursunuz. Özellikle senin her zaman gösterdiğin saygı üzerinde durduğunu akrabalarında. Küçük bir kodisi, size kendisini miras bıraktığı Molesworth ve diğer profesyonel eserler, ölümünden bir gün önce eklendi. Böylece sonuna kadar düşüncelerindeydim. Biraz zorlu bir hasta olmasına rağmen, amcanız ve kuzeniniz Bayan Öfemia tarafından çok nazik bakıldı. Vasiyetin bir kopyasını ekliyorum. Bay Adam ile eşit paylaştığınızı göreceksiniz. Ve neredeyse 17.000 pound'a kadar bir tutarı ellerinizde tutacağımı belirtmek isterim. Bu önemli edinim konusunda sizi tebrik ederim. Emrinizi bekliyorum. Bu konuya hızla en iyi dikkati vereceğim. Hemen geri dönmek isteyebileceğinizi düşünerek, 600 pound'luk bir kredi ekliyorum. Ben, sevgili efendim, gerçekten sizin. Tanrı yaşlı beyefendiye korusun, diye düşündüm. Ve bunun için Tanrı amca adamı korusun. Ve kuzenim Öfemia. Ve Bay Greg. O gri eski hayatın şimdi sona erdiğine dair bir vizyon geldi. Ve zamanı da var. O Şabat sokaklarının bir vizyonu, boş ve sessiz, insan doluydu. Çanların Babil'inden, uzun çekilmiş ilahi, doğu rüzgarının keskin acısı. Boş, yankılayan, kasvetli bir ev.
Ekin'in ölüm eli zaten omzunda. Uzun, sert bir vizyonda köyde yetişen genç, belki Hawthorne deninde ciddi bir saray mensubu, belki Yeşil'de dans eden ve ona hesap vermiş biri. Ve kendime sordum. Zavallı Ekin'in hayatta başarılı oldu mu? Son durumu genel olarak ilkinden daha kötü müydü? Randolph Crescent'teki ev, doğduğu ve erkekliğe ulaştığı köyden daha az takdire şayan mıydı? Al kendisi de başarısız biri için teselli verici bir düşünceydi. Evet, o kelimenin aklıma geldiğini ilan ediyorum. Ve tüm bunlar olurken, beynimin başka bir bölümünde, parlıyor ve şarkı söylüyordum. Yeni bulduğum gösteriş için, altın yığını, 4250 çift kartal, 17.000 hükümdar, 21.250 Napolyon, dans etti, çaldı ve koştu. Eridi ve yandı, hayali hayatlarını canlandırıyordu. Ve işte her şey bana açıkça gösterildi. Cennet, Paris yani, yeniden kazanılmış. Kartü korundu. Jim geri kazanıldı. Alacaklılar, alacaklılar, diye tekrarladım. Ve donuk bir şekilde geri çöktüm. Son kuruşuna kadar hepsiydi bu. Büyük babam, beni kurtarmak için çok erken ölmüştü. Yerde nadir bir karar damarım olmalı. O devrimci anda kendimi her uç noktaya hazır buldum. Yalnızca bir uç noktaya değil. Her şeyi yapmaya ya da herhangi bir yere gitmeye hazırdım. Yeter ki paramı biriktirebilsem. En kötüsü, uçuştu. O en kutsal ülkelerden bazılarına kaçış. Serpent, iade edilmiş, henüz girmemiş. 10 numara Condition is Extradition. Allowed in Colao. Eski yasasız sözler beni rahatsız ediyordu. Ve kendimi altınımı sararken gördüm, o sözleri yapan ve söylemiş adamların arasında. Kaba ve Çili ve Peru'nun lanet iskele kenarındaki içki dükkanları. Talihsizliğimin koşusu, eski dostluğun kırılması, bu balon servet, bir anlığına gözlerime görkemli göründü ve tekrar kapılmaya başladı. Kötü yoldaşlar arasında iğrenç içkiler, bir çam meşalesinin alevleri. Gizli hazinemle birlikte bir kemer. Elinde bıçakla, kil zeminde yuvarlanarak onu savunmak. Sürekli taze gemilerde kaçmak, adadan adaya kovalanmak. O zamanki zihnimde, hoş bir dizi olay gibi görünüyordu bunlar. Bu en kötüsüydü. Ama aklım yavaş yavaş daha iyi bir seçeneğin olabileceğini fark etmeye başladı. Colao'da güvende olduktan sonra, belki alacaklılarıma nazikçe yaklaşabilirdim. Kurnazca yönetilmiş bir ajanla, kolay bir uzlaşmayı kabul edebilirlerdi. Bu umut beni gerçeğe geri çağırdı. Garipti, diye düşündüm. Çoğu zaman Jim'e sormuştum, hiç cevap vermemişti. Ve kazayla ilgili meşru merakım, hayal kırıklığına uğramıştı. Bu düşünce bana ne kadar nefret verse de, hemen dönmeliyim ve nerede durduğumu öğrenmeliyim. Yemeğimi yarıda bıraktım. Tabii ki tüm masrafları ödedim, garsona altın para attım. Pervasızdım. Neyin benim olduğunu bilmiyordum ve umursamıyordum. Alabileceğimi almak, elimden geldiğince vermek, soymak ve boşa harcamak, yeni kaderimin tamamlayıcı parçaları gibiydi. Bush Street'te yukarı çıktım, ıslık çalarak. Mamie ile yüzleşmek için kendimi zorlamaya çalışıyordum. Hemen dışarıda durdum ve bir puro yaktım, daha büyük bir yüz ifadesi için. Ve bunu üfleyip korkunç bir övünme varsayımıyla, sahneye tekrar çıktım. Arkadaşım ve eşi kötü bir yemeği bitiriyordu. Eski bezler koyun eti, kahvaltıdan kalan kekler soğuk yeniliyordu, can çekişen bir kase kahve. "Affedersiniz, Bayan Pinkerton," dedim. "Özür dilerim istenmeyen varlığımı zorla kabul ettirdiğim için. Ama tartışmamız gereken bir konu var." "Dua et, beni düşünme," dedi Mamie. Ayağa kalktı ve bitişik yatak odasına geçti. Jim onun gidişini izledi ve başını salladı. Kötü yaşlanmış ve hasta görünüyordu. "Şimdi ne oldu?" diye sordu. "Belki sorularımın hiçbirini yanıtlamadığını hatırlıyorsun," dedim. "Soruların mı?" diye tereddüt etti Jim. "Evet, Jim, sorularım," diye tekrarladım. "Ben sorular soruyordum, sen ise kendinize çekiliyordunuz. Ve cevaplarım Mamie'yi ne kadar az tatmin etmiş olsa da, bana hiç cevap vermediğinizi hatırlatmak isterim." "İflas hakkında mı konuşuyoruz?" diye sordu Jim. Başımı salladım. Sandalyesinde kıpırdandı. "Gerçek şu ki, utanıyorum," dedi. "Senden kaçmaya çalışıyordum. Hızlı ve gevşek oynadım seninle, Ludon. Başından beri seni kandırdım ve utanıyorum bundan. İşte eve geldin ve korktuğum soruyu sordun. Neden bu kadar erken iflas ettik? Keskin iş gözün seni kandırmamıştı. Bu asıl mesele, bu benim utancım. Bu öğleden sonra beni öldüren şeydi. Mamie sana öyle davranıyordu ve vicdanın bana sürekli, sen adamsın, diyordu.
Neydi o, Jim, diye sordum. Hep ne olduğum, Ludon, diye haykırdı. Ve sana nasıl bakıp bunu söyleyeceğimi bilmiyorum. Benim ikiyüzlülüğüm. Stoktu, diye fısıldadı. Ve bunu bana söylemeye korktun, diye bağırdım. Sen zavallı, yaşlı, neşesiz hayalperest. Ne yaptığın ya da yapmadığın ne önemi var, göremiyor musun? Mahvolmuşuz. Ve zaten demek istediğim bu değil. Nasıl durduğumu bilmek istiyorum. Özel bir sebebim var. Sertifika alacak mıyım? Ne yapmam gerekiyor? Ve ne zaman çıkacak? Üzerinde ne asılı olduğunu düşünemezsin. Hepsinden en kötüsü, dedi Jim rüyadaki bir adam gibi. Ona nasıl söyleyeceğimi göremiyorum. Ne demek istiyorsun? Diye bağırdım, küçük bir korku hissi kalbime düştü. Korkarım seni feda ettim, Ludon, dedi bana bakarak. Sessizlik. Beni mi feda ettin, diye tekrarladım. Nasıl, ne demek istiyorsun fedakarlık? Biliyorum, bu hassas öz saygını sarsacak, dedi. Ama ne yapmalıydım? Her şey çok kötü görünüyordu. Alıcı. Yine isim boğazında takıldı. Yeniden başladı. Çok konuşuldu. Muhabirler zaten peşimdeydi. Sorunlar ve Meksika işleri, korktum. Sanırım kafamı kaybettim. Sen orada değildin, görüyorsun, ve bu benim cazibemdeydi. Ne kadar süre dolambaçta dolaşacağını bilmiyordum. Ve zaten korkudan kendimi kaybetmiştim. Ne yapmıştı? Cazibe düştüğünü gördüm. Mektuplarından zaten direnmek koşunu biliyordum. Yokluğumda beni nasıl feda etmişti? Jim, dedim, açıkça konuşmalısın. Her şeyi taşıyabilirim. Dedi. Biliyorum bu bir özgürlüktü. Bir iş adamı olmadığını, sadece taş kırılmış bir ressam olduğunu ortaya çıkardım. Çoğu zaman hiçbir şey bilmiyordun, özellikle para ve hesaplar. Kimin ne olduğunu asla anlayamayacağını söyledim. Kitaplardaki bazı kayıtlar yüzünden bunu söylemek zorunda kaldım. Tanrı aşkına, diye bağırdım. Bu acıyı bırak beni. Beni neyle suçladın? Seni suçlamak mı? Diye tekrarladı Jim. Sana söylediklerim. Ve ortaklık belgesi olmadığı için, seni sadece bir tür görevli olarak gösterdim. Tafi vermek için bir ortağı arıyormuşum gibi. Böylece, maaşın ve verdiğin para için seni mirastaki bir alacaklı olarak sıraladım. Sarsıldım. Alacaklı, diye bağırdım. Alacaklı, ben iflasın içinde değil miyim? Hayır, dedi Jim. Biliyorum bu bir özgürlüktü. Ah, kahretsin özgürlüğün. Oku, dedim mektubu hızla önünde masaya atarak. Ve karını çağır. İşin bitti bu kamyon yemekle. Hep birlikte şampanya yiyelim. Yemek yedim, ne yediğimi hatırlamıyorum. Böyle bir gecede 10 kez yerdim. Oku, sen parlak kalça. Ben deli değilim. Al, Mamie, diye devam ettim yatak odası kapısını açarak. Çık ve benimle barış. Git kocanı öp. Ve sana anlatacağım, akşam yemeğinden sonra eğlenceli bir yere gidelim. Gün doğana kadar seninle vals yapacağım. Bütün bunlar ne anlama geliyor, diye bağırdı Jim. Bu akşam şampanya yemeğimiz var ve hepimiz yarın Napa Valley ya da Monterey'e gidiyoruz, dedim. Mamie, git eşyalarını giydir. Sen, Jim, tam oturduğun yerde otur. Bir kağıt al ve Franklin Dodge'a Texas'a gitmesini söyle. Mamie, haklıydın, sevgilim. Durdum, gülümsedim. Ben her zaman zengindim ve bunun farkında değildim.